Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık kedili kare motif modelini çalışacağız. Eminim ki Pinterest'te gezinen arkadaşların muhakkak önüne çıkmıştır bu kedi ve çoğu takipçim de bu kedilerin modelini benden çok istiyordu ve ben de hemen şablonunu bulup çalışmaya başladım. Hemen şuraya bir yere küçük bir şekilde şablonunu koyarım. Videonun sonuna da aynı şekilde büyük bir şekilde şablonunu koyarım ve rahatça o şablona bakıp bu kedileri istediğiniz gibi örebilirsiniz. Hemen şöyle iplerimden bahsetmek istiyorum. Ben bebe ipi kullandım. 3 milimlik tığ kullandım. Ama sizler istediğiniz ip türüyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Tek farkı sadece boyutları olacaktır ip değişikliğinde. Daha kalın bir iple ördüğünüzde daha büyük, ince iple ördüğünüzde daha küçük motifler elde edeceksiniz. Benim motiflerimin boyutları arkadaşlar 11'e 11 santim. Dediğim gibi eğer büyük motifler yapmak isterseniz daha kalın ipler ya da şuradaki trabzan boşluklarını çoğaltarak büyütebilirsiniz. Evet, isterseniz bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Öncelikle krem ipimi aldım. Modelimiz 25 zincir üzerine kuruluyor. 2, 3, 4, 5 bu şekilde 25 tane zincir çekip hemen dönüyorum. Toplamda 25 tane zincirimi çektim. En son zincir tırnağımla tutuyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tırnağımla tuttuğum zincire batıp sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar daha büyük motifler elde etmek isterseniz bu sık iğneleri tekli trabzana çevirebilirsiniz. Tekli trabzanla yaparsanız daha büyük motifler elde etmiş olabilirsiniz. Bu motiflerim benim 11 santim, eni 11 santim boyu, ama daha büyük motifler elde etmek isterseniz dediğim gibi tekli trabzan ya da daha kalın ipler kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. Toplamda 25 tane sık iğnem var. Bir zincir çekiyorum. Ve şöyle dibine batarak başlıyorum. Bir sıra daha kediye başlamadan sık iğne yapıyorum. 2 sıra başlangıçta sık iğne yapmış oluyorum. Bitişte de 3 sıra öreceğiz sık iğneyi. Tam bir kare elde etmek için bunu yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Evet, ikinci sıra sık iğnemi bitirdim. Bir zincir çekiyorum ve burada toplamda 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. 8.'yi şöyle ilmek alıyorum ve kapatmıyorum. Yani toplamda kremle 8 tane sık iğnemiz olması gerekiyor ve hemen diğer rengime şöyle arkaya alarak ipimi geçiriyorum. Şu şekilde. Şöyle sıkıştırıyorum. Daha sonradan iplerimi arkada düğümleyerek sabitleyeceğim. Şimdi tarçın ipimle şöyle şu ipi de arkada yürüteceğim. Kremi şöyle bir düzelteyim. Arkada çirkin bir görüntü olması. Evet. Tarçın iple toplamda 10 tane, 10.'yu kapatmayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ve 10'uncuyu kapatmıyorum. Hemen şöyle arkada yürüttüğüm kremi alıyorum. Kremle kapatıyorum. Tarçın ipini yürütmüyorum. Şu şekilde bıraktım ve kremle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnem oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir zincir çektim, modeli çevirdim. Burada 7 tane krem vardı. Sık iğnem 6'ya indiriyorum. 1 2 3 4 5 6.'yı kapatmıyorum. Bakın öne alıyorum. Yani bizim burası tersi oluyor modelimizin. Düz bölge burası. O yüzden ipimi arkada saklıyorum. Buna dikkat edelim. Hemen tarçın ipimle kapatıyorum. Sıkılaştırıyorum şöyle. Daha sonra hemen buradan başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya. Krem ipimi tekrar arkada yürütüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve burada 2 tane arttırma yapıyorum. Tarçın renginden 12 ve 13. 13.'yü şöyle kapatmıyorum. Kremle kapatıyorum. Ve tarçın ipimi bıraktım. Devam etmiyorum yürütmeye. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada bir zincirimi çektim. Dibine battım. 1 2 3 4 ve 5. de burayı 5'e indirdim kremi ve 5. de tarçınla kapatıyorum. İpimi sıkılaştırıyorum ve krem ipimi arkada yürüteceğim. Burada 3 tane şöyle bakalım. Evet, 3 tane tarçınla yapıyorum. 1 2 ve 3.'yü kremle kapatıyorum. Kremle kapattım ve burada kremle sadece 2 tane çalışacağım. 1 ikinciyi tarçınla kapatıyorum. Daha sonra tarçınla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane tarçınla yaptım. 10.'yı kremle kapatıyorum. Ve sıra sonuna kadar kremle devam ediyorum. Tarçını yürütmüyorum. Şöyle sona kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Şöyle bir görüntümüz var. Şöyle göstermek istiyorum. Bu renkte de çok güzel olacak. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Kremle devam ediyorum. 1 2
3. Burada 4'e indik. Dördüncüde hemen öne alıyorum kremi ve tarçınla kapattım. Şimdi burada bakın şu ilmeğin altındaki sık iğneyi unutmuyoruz. Bakın boş bir sık iğne var burada. Hemen burada şöyle ilmekleri tabii ki gizleyeceğiz. Burası biraz zor görünüyor. O yüzden size de göstermek istiyorum. Bakın şurada boş bir tane sık iğnem var. Ona batarak başlayacağım. 1 2. Çok videoyu uzatmayalım. Sık iğneyi biliyoruz zaten. Şöyle tarçınla 12 tane sık iğneyi yapıp dönüyorum. 11. sık iğnemi yaptım. 12. sık iğnem bakın kreme denk geliyor. Tarçını öne aldım. Kremle kapattım. Yine tarçını yürüteceğim. Şimdi 2 tane kremle yapıyorum. 1 ve ikinciyi şöyle öne aldım. Tarçınla kapatıyorum. Şurası kuyruk bölümümüz. Evet. Tarçınla şöyle 2 tane kuyruğumu tamamlıyorum. Öne aldım ve sıra sonuna kadar şöyle tarçını yürütmeden kremleri tek tek örüp dönüyorum. Sıranın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Hemen şöyle bakın. Kuyruk ayrımı şuradan görünüyor zaten. Hemen burada kremle devam ediyorum. 2 3 dördüncüyü bakın bu sefer öndeyiz. İpleri arkada yürütüyorum. Buna çok önem gösterin. Ve burada 2 tane krem. 1 hemen yanındakine batıyorum. 2 şöyle 3 yapalım. Evet 3'müş. Üçüncü de çok pardon. Buraya 3 tane yaptım. Daha sonra 2 tane beyazla. 1 2 tarçınla kapattım ve burada tarçınla toplamda yine aynı şekilde 12 tane sık iğne yapıp dönüyorum. 12. sık iğneyi kapatmadım. Kremle kapatıyorum. Tarçın ipimi bıraktım ve sık iğnelerimi yapıyorum kremle. 2 3 ve 4. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bir zincir çevirdim. Yine burada 4 tane sık iğnem var. 2 3 dördüncüyü hemen bakın öne aldım. Tarçınla kapattım. İplerimi sıkıştırıyorum. Çok sıkıştırmayalım. Motifimiz kötü ilerleyebilir. Hemen şuradan başlayarak yine burada arkadaşlar 12 tane tarçınlı sık iğnemi yapıyorum. Sayalım, toplamda 12. yine kremle kapatacağız. Ben 12 tane yapıp dönüyorum hemen. 12. sık iğnemi kremle kapattım. İplerimi sabitledim. Bakın krem bölümüne geldik. Kremde 2 tane yapmıştık. Şimdi 3 tane yapacağız. İlk kreme battım. 1. Yanındakine battım. 2. Hemen yanındakine battım. 3 tane krem yapmış oldum. Ve tarçınla kapattım. Yine arada yürütüyorum. Ve tarçınla 2 tane. 1. İkinciyi kremle kapattım.
Tarçın ipimi burada bırakıyorum. Ve hemen şöyle kenarda sayalım. 2, 3 ve 4. Bir zincir çektim. Hemen önden şöyle bir göstermek istiyorum. Siz de bununla kendi ördüğünüzü kıyaslayabilirsiniz. Bu şekilde görünüyorsa tamamdır. Tekrar bu sırayı tekrar edelim. 2, 3 ve 4. Dördüncüyü tarçınla kapatıyorum. Yine burada 2 tane tarçın, ikinciyi kremle kapatıyorum. Altta hep yürütüyorum. 3 tane krem, 1 2, üçüncüyü tarçınla kapatıyorum ve yine burada 12 tane tarçınla devam ediyorum. Tek tek batarak 12 tane sık iğne yapıp dönüyorum. 12.'yi kremle kapattım. Ve yine 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Hemen modeli çeviriyorum. Burada bir şurası bağlamış mı? 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum. 4'tü 5'e çıkardım kremi. Sıkıştırdım. Ve burada toplamda 10 tane sık iğne, yani tarçın rengini 10 taneye düşürmüş oluyorum. Bu şekilde 10 tane sık iğne yapıp dönüyorum. 10. sık iğnedeyim. Kremle kapatıyorum. Ve tarçını tekrar alta yürütüyorum. Kremle 1 2 3 ve 4 tane yapıyorum. Sık iğnemi, dördüncüyü tarçınla kapattım. Yine altta yürütüyorum. Burada yine 2 tane tarçınla yapıyorum. Bir, ikinciyi kremle kapattım ve geri kalan sık iğneleri 1 2 3 ve 4. Bir zincir çektim ve buraya yine aynı devam edeceğim. 4 tane sık iğne, 1 2 3 ve dördüncüyü ip değiştiriyorum. 2 tane tarçınla yapıyorum. İkinciyi kremle kapattım ve burada 4 tane krem, renkleri karıştırdım birden. Çok pardon. Çok video uzamasın diye çabalarken daha kötüye gidiyor bazen. Evet, dördüncüyü de yaptım. Kremle tarçınla kapatıyorum ve yine burada toplamda 10 tane sık iğne yapıp dönüyorum. 10'uncuyu yaptım. Kremle kapatıyorum. Ve burada yine kremle 1. Ay, şurası çok kötü oldu. Örmese miydim acaba şunu? Ama işte kapatmak istemedim. Ama orası niye öyle kötü duruyor? Çok üzüldüm. Neyse, birazdan saklamaya çalışayım ama 2
3. Şunun altına saklamaya çalışıyorum. Keşke çözseydim. 4 ve 5. Bakın. Şöyle şurayı kapatıyoruz artık. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. 1 2 3 4 5. ve 6 yapıyoruz bu sefer. Yine eksiltme yapacağız tarçın ipten. Şöyle tam şuradan batmak istiyorum. Evet. Tarçınla artık şöyle bir sayalım bakalım kaça düştük. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'e düştük. 8'de kreme geçiyorum. İplerimi sıkıştırıyorum ve burada kremi yine arttırmış olacağız. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane krem yapıyorum ve tarçına geçiyorum. Tarçınla yine kuyruk kısmına 2 tane, 1 ve 2. Tarçın ipimi bırakıyorum burada ve kremle devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Hemen burada 1 2 3 dördüncüyü tarçınla kapatıyorum. Ve burada 2 2 yapıyorduk hep. Şöyle kuyruğumuzu gördüğünüz gibi. Şimdi burada 3'e çıkarıyorum. 1 2 üçüncü de hemen rengimi değiştirdim ve kremle burada 4 tane, 1 2 3 dördüncüyü tarçınla kapatıyorum ve burada tarçınla tekrar 8 tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. 8 sık iğnemi bitirdim. Kremle kapattım ve yine kremle devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın ortaya çıkıyor. Çevirdim. Burada 7 tane krem. 1 2 3 4 5 6 ve 7. de tarçına geçiyorum. Artık boyun kısmına geldik. Şu anda boyun kısmındayız ve boyun kısmında yine birer tane yanlardan eksilttik. Tarçından 1 2 3 4 5 ve 6'ya indik. 6'da kreme geçiyorum. Tekrar yürütüyorum. 1
Şöyle. Tam batamadım. Çok sık örüyorum, farkındayım. Tığ bile zor batıyor. Şöyle 3 oldu. 4 ve 5 tane kremle ördüm. Tarçınla topladım ve burada tarçınla 2 tane. 1, şöyle göstermek istiyorum. 3 taneydi, 2 taneye indiriyoruz şöyle. Ve kremle kapatıyorum. Bakın burada tarçının üzerine kremle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çektim ve kuyruğumuz şu şekilde bir sıra kaldı. Kuyruğumuzun bitmesini pek de güzel oldu. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. de ipimi değiştiriyorum. Burada sadece bir tane, yani kuyruğun ucunu yapıyorum. Bir tane ilmeği aldım. Tekrar kreme geçtim. Ve burada hemen kremi sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane krem yaptım. Kafa bölümüne geldiğim için burada arttırma yapıyorum artık. Ve burada tarçını yine 8'e çıkarıyorum. Artık kuyruk bölümünü çalışmayacağız. Direkt kafa bölümünü bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tarçını öne aldım ve çok pardon, arkada kalacak, burası ön bölümü. Ve sıra sonuna kadar kremle devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bir zincir çeviriyorum ve burada arttırmama devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. de kremi alıyorum ve tarçınla devam ediyorum. Burada yine 10 taneyi çıkaracağım. Tarçın rengini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle 10. da kreme geçiyorum ve kuyruk bölümümüzü bitirdiğim için tarçın ipim burada duruyor. Sıra sonuna kadar kremle devam ediyorum ve tekrar kremle dönüp şurasını tekrar beraber yapacağız. 10 tane krem rengini tamamladım. 10.'yu tarçınla kapatıyorum. Alttan kremimi yürütüyorum ve 10 tane sık iğnem var yine tarçınla. Burası 4 sıra aynı şekilde ilerleyecek. Yani 10 tane krem, 10 tane tarçın ve burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane krem şeklinde 4 sıra ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu ikinci sıramız bizim. 2 sıra daha aynı bu şekilde öreceğiz. Daha sonra da kulaklara geçmiş olacağız. Evet, şöyle kremi tekrar sayalım.
1 2 3 4 5. Zaten şablonu size verdiğimde tam olarak nerede olduğunuzu sıralamayla göreceksiniz. Bu bizim ikinci sıramız. Yani ikinci sıramız dediğim 10 tane krem, 10 tane tarçın, 5 tane krem şeklindeki sıramız. Bu ikinci ve aynı şekilde üçüncü sıraya geçiyorum. Yine aynı şekilde 5 krem, 10 tarçın, 10 krem şeklinde bir bu sıra, bir üst sırayı da aynı şekilde öreceğim ve toplamda bu sıram 4 sıra olup dönüyorum hemen. Evet, toplamda aynı sayıları 4 kez devam ettirdim ve burada bir zincir çekiyorum ve yavaş yavaş kulak bölümüne geçeceğiz. Burada 1 2 3 4 5 tane kremi altıya çıkarıyorum. Altıncıyı şöyle tarçınla kapattım. Yine krem ipimi yürütüyorum ve burada toplamda 8 tane tarçın. 1 2 3 4 5 6 şöyle 7 ve 8.'yi kremle kapatıyorum ve sıra sonuna kadar sadece kremle ilerliyorum arkadaşlar. Şu şekilde sıramın sonuna geldim, bir zincir çektim ve yine kremle devam edeceğim. Tarçına gelene kadar kremle devam edelim. Evet, tarçına tam geldim. İlmeğimi aldım ve tarçınla kapatacağım. Şimdi burada kulaklarını yapıyoruz. 2 tane tarçınla yapıyorum. İkinciyi kremle kapattım ve ortada 4 tane krem. 1 2 3 3 dördüncüyü tarçınla kapatıyorum ve 2 tane tarçın. Bakın kulaklarımız ortaya çıkıyor. Gerçekten örülmesi çok keyifli bir model. Şöyle kreme geçtim, tarçını bıraktım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle bir zincir çekerek geri döndüm ve yine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 6.'yı tarçınla kapattım. Şöyle ipimi sıkıştırdım ve burada bir tane tarçın yapıyorum ve kulak bölümümüz de bitmiş olacak. Kremle kapattım ve hemen ortada sayıyorum kremleri. 1 2 3 4 5 6. kremi tarçınla kapatıyorum. Şöyle sıkıştırdım. Bir tane tarçın. Birinciyi de kremle kapatıyorum ve tarçınla işim bitiyor. Tarçını bırakıp kremle devam ediyorum sıra sonuna kadar ve şöyle
önünü göstermek istiyorum şu güzelliğe size. Çok şirin oldu, bakar mısınız? Evet, sıra sonuna kadar bitirip dönüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Şöyle hemen makasımı arıyorum. Tarçın ipimle şöyle çok dibinden olmayacak şekilde onu kestim ve hemen şurada bir düğüm atarak saklamak istiyorum. İnce tığımla onun kaçmasını istemiyorum çünkü. Şöyle hemen renkleri aynı renklerin arasına saklarsak kesinlikle görülmeyecektir. Şöyle bir düğüm de atarsak çözülmeyecektir. Şöyle göstermiş de oldum sizlere. Saklamayı bu şekilde sakladığınızda katiyen görünmeyecektir. Şöyle ayrıntılı bir şekilde siz saklarsınız. Ben şimdi hemen kameranın karşısında biraz hızlı olmak istiyorum. Burası önü. Şimdi arkadaşlar bizim kedi sıramız 20 sıra. Yani şu 2 taneyi saymıyorum. Sadece kedi ve kulak bitimiyle beraber 20 sıra. Eni 25 olduğu için boyunu da 25'e tamamlamam için 2 tane sık iğne alta yaptık. 25'e tamamlamam için üstte de 3 sıra sık iğne yapmam gerekiyor. Sizler bu modeli ister daha uzun ister uzunlama onu kendiniz hesaplayıp yapabilirsiniz. Bakın kenarlara da ben 4'er tane koydum. 17 tane bu şekilde ve 4'er tane de kenarlara koyunca 25'i tamamladım. Yani boyuna da 25, enine de 25 sık iğne olmuş oluyor arkadaşlar. Ben bu şekilde artık kedimizi bitirdiğimiz için 3 sıra bu şekilde sık iğnemi yapıp dönüyorum. Toplamda 3 sıra öreceğim. Evet arkadaşlar, ben şu şekilde sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum ve kenar bölümlerime başlıyorum. Bu kenar bölümlerini yani sık iğneyi yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde diğer tarafa gelene kadar, şuraya gelene kadar devam edip şu yan kısmını da göstermek istiyorum. Evet, şöyle geldim sıramın sonuna. Sonuncu sık iğne tepesine batıp sık iğne yapıyorum ve şuradaki yan bölüme geldim. Buradaki yan bölümde şöyle gelebilmem için bir zincir çekiyorum. Sizde kasma yaparsa 2 zincir çekebilirsiniz. Bakın nerelere batacağız, şöyle net miyiz? Bakın batacağımız yerler belli zaten. Bakın şu noktalara batacağız. Buraya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Hemen şuraya. Bakın batacağım yer belli. Sık iğne. Bakın. Şöyle şuradaki çizginin tam ortasına. Şu çizginin ortasına. Sadece bu çizgiler değil, şu çizgilerin de ortalarına batıyorum. Bu şekilde tüm çevresini çerçeveleyeceğiz ve artık motifimiz bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi bakın buralara batıyorum. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Benim için bu ovallik yeterli. Sizin için de yeterliyse tamamdır. Ben tüm çerçevemi tamamlıyorum. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben çerçeve bölümünü bitirdim ve karşıdan buhar tutarak elimle düzelttim ve gördüğünüz gibi ortaya gerçekten çok şık bir şey çıktı. Hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiç ip kalıntısı yok. İster yeleklerinizde, ister çantalarınızda, ister bebek battaniyelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.